Sütlü tatlı olsun, güzel süt şerbetini çeksin demişsiniz. Tam aradığınız tarif. Özel bir sütlü tatlı hazırlıyorum sizin için. Buyurun. Kıymetli takipçilerim, sizler için çok özel sütlü bir tatlı hazırlıyorum. Neler var malzeme listesinde hemen paylaşıyorum. Çay bardağı ile ölçülerimiz: toz şeker, sıvı yağ, süt, toz badem, irmik ve un. Sadece un 1 su bardağı, diğerlerin tamamı birer çay bardağı, 125 mililitrelik çay bardağı ile 3 tane de yumurta var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Buradakiler üst bölüm, yani süslemeler. Hindistan cevizi, file badem ve yaban mersini şerbeti var. Önemli bir şerbet. Süt şerbetli olacak. Süt şerbetinde 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı krema, 1 su bardağı da toz şekerimiz var. Lütfen takipte kalın. Yumurtaları kırıyor ve 1 su bardağı şekerle köpürtüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üç dakika şeker ve yumurtayı köpürttük kıymetli takipçilerim. Sadece bir düzeltme yapmak istiyorum. 1 su bardağı şeker değil, 1 su bardağı şeker şerbetinde 1 çay bardağı şekerle birlikte 3 yumurtayı köpürttüm. Canlarım, ayrılır mısınız? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ver sıvıları aşçım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz iftar sofrasında, bayramda hafif sütlü bir şerbete sahip bir tatlı. Oda sıcaklığında 3 yumurta ile hazırlıyoruz. Evet, sıvılar karıştı. Şimdi kurulara geçiyoruz. Kurularda neler var? 1 çay bardağı toz badem. İsterseniz toz fındık da olur. 1 çay bardağı da irmik. İniyorlar. Karıştırma kabının içerisine hepsini alıyoruz. Şimdi buraya 1 su bardağı un veriyorum. Son olarak ne kaldı? Kabartma tozu ve vanilya. Evet, bunları veriyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Yağlanmış olan 26 santim 37 santim çapında bir tane pişirme cam kabın içerisinde alacağım. 170 derece ısıtılmış fırının orta katın bir altında. Ağırdan pişecek. Kaç dakikada piştiğinde sizlerle paylaşacağım. Kıvamını şimdi görelim. Evet, kıvamını göreceğiz. Bol malzemeli, süt şerbetli bir tatlı tarifi Oktay Usta'dan. Gayet güzel oldu. Sevgiyle şimdi fırında pişmeye başlayacaklar. Özel sütlü tatlımız fırında pişiyor. Şimdi sıra geldi şerbetine. Şerbetinde birer su bardağı bakın. Kıymetli seyircilerim, önce 1 su bardağı toz şekeri verelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bardak şeker var. Şerbetinde şimdi geliyoruz. 2 su bardağı süt. Soğuk sütü veriyorum. Kaynamaya başlayınca 1 bardak içerisine sıvı krema vereceğim. Sıvı krema kullanmak istemiyorsanız sütü 3 bardağa çıkarabilirsiniz. Evet, eriyor. Sadece kaynama aşamasına gelince kapatacağım. Kaynatmayacağım. Şeker erisin, kremasıyla buluşturuyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Fırınımızdan güzel kokular geliyor. İçten gülücükler eşliğinde gidiyoruz. Fırının kapağını açıyoruz. Kaç dakika? Gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor. Özel bir tatlı dedik. Sütlü tatlı. Kıymetli seyircilerim, şerbeti özel sütüyle birlikte hazırlanmış. 170 derece fırında 30 dakika pişti. Şimdi 15 dakika bekleyecek. 15 dakika sonra oda sıcaklığında şerbetle buluşuyor. Yumuşacık dokusu oluyor. Kremalı, sütlü şerbetimiz sevgiyle şimdi tatlımızın üzerine iniyor. Bismillahirrahmanirrahim. 11 ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif ayında sizler için en güzel tatlıları hazırlamaya çalışıyorum. Bayramda da misafirlerinize böyle sütlü bir tatlı ikram edebilirsiniz. Bakın, sünger gibi çekiyor. Canım, çeker misin? Şuradaki baloncuğa bakın. Ne güzel yükseliyor.
İşte başarılı olunca insan mutlu oluyor. Beğeni butonunu lütfen basmayı unutmayın. Tatlımız çok güzel oldu, böyle sünger gibi kıymetli takipçilerim. Üzeri yaban mersini, file badem, Hindistan cevizi, istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Bir tarafına Hindistan cevizi veriyorum. Bir diğer tarafına da file badem veriyorum. Fındık, fıstık, Allah ne verse, ceviz, hepsi olur. Biz işleri zorlaştırmadan en kolay haliyle inşallah sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tatlımızın genel görüntüsü böyle oldu. Nasıl buldunuz? İftarda da, bayramda da gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.